Merhaba, bu videoda Biki külot seti kalıbındaki tanga kalıbının dikimini göstereceğim. Aynı zamanda bir tane de modelleme yapacağım. Öncelikle kalıplardan bahsetmek istiyorum. Kalıplar standart kalıptaki gibi 4 parça değildir, 3 parça. Ön bedenin A parçası bu tanga kalıbında bitişik olarak tasarlandı. Siz de bu şekilde isterseniz standart beden kalıbındaki gibi 2 ayrı kalıba bölebilirsiniz. Ama bütün halde de dikebilirsiniz. Tanganın ön bedeni arka bedene göre daha geniştir. Bir ağı var, bir de arka beden kalıbı var. Esneyen güpür kullanıyorum. 15 santimlik güpür var elimde. Yine aynı şekilde iki tarafa da esneyen sık dokuma bir kumaş kullanıyorum. Herhangi bir penye olmaz. Sık dokuma ve iki tarafa esneyen bir penye olmalı. Kalıplarımı yerleştiriyorum kumaş katında ve kesimlerini yapıyorum. Öncelikle tanganın model 1'in dikimini göstereceğim. Ön bedeni ve arka bedeni kumaş katında ve paysız kesiyorum. Kalıplar zaten paylıdır. A kalıbını da yine kumaş katında kesiyorum. Bu şekilde ön, arka ve A olarak 3 kalıbım var. Kalıpları kaldırıp dikime geçeceğim. Öncelikle A kalıbını ön bedenin üstüne, ön bedenin tersinden yerleştiriyorum. Bu şekilde iç kısma yerleştiriyorum. Yüzleri yukarı bakacak şekilde. Gösterdiğim kısmı overlock ya da zikzak dikişle dikiyorum. Bu kısım iki farklı şekilde dikilebilir. Birincisi, bu parçayı bu şekilde yerleştirirsiniz. 1 santim kadar içe katlarsınız. Katladığınız yeri elinizle tutup çevirip oradan zikzak dikersiniz. Yani yine iki tarafı da temiz dikiş olur. Fakat ben bunu önermiyorum. Neden önermediğimi de söyleyeyim. Kilodun düzünden bu dikişi görürsünüz ve bu çirkin bir görünüm olur. İkinci metotta da zaten overlock diktiğimiz kenarı açıkta bırakırız. Birçok hazır kilot ve tangada bu modeli görürsünüz. Tüm parçaların bütün hali tamamlandıktan sonra bunları A kısmından birleştirmeye sıra geldi. Birleştirmek için A ve ön beden arasına arka bedeni alarak gösterdiğim gibi birleştiriyoruz ve zikzak dikişle dikiyoruz. Dikiş payındaki fazla payı keselim. Ağı ön bedene verelim. Burada temiz bir birleşim olmuş olacak. Arka bedeni de bu şekilde açalım. Bu A parçasını buraya sabitlemek adına 2 tane iğne takıyorum. Sağdan ve soldan. 4 milim payı içte kalacak şekilde. Sırada yan dikişleri kapatmak var. Yüz yukarı bakacak şekilde tersinden yüzü yüzünde birleştiriyorum ve yan dikişlerini dikiyorum. Bu aşamada ve A birleşim aşamasında overlockla dikebilirsiniz. Ben tamamen zikzak dikiş kullandım. Zikzakla dikip dikiş payını da zikzakla temizlediğim yan dikişleri bitirdikten sonra lastik dikimine geçebiliriz. Lastik için bu şekilde tek tarafı detaylı lastikler kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde yerleştirip standart kilot dikim videomdaki gibi lastiği yerleştirip dikebilirsiniz. Ya da alternatif olarak katlanabilir lastik kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde ikiye katlanabilir lastik kullanacağım tüm kenarlarda. Gösterildiği gibi katlayıp ölçüyorum ve 0,9'da çarparak lastik uzunluğumu buluyorum. Tüm bu detaylar için birinci videomu izlemenizi tavsiye ederim. Standart ve yüksek bel kilot dikim videomu izlemenizi tavsiye ederim. Orada çok daha lastik dikimi için lastiğin yüzü içte olacak şekilde uçlardan birleştiriyoruz. Yarım santimden zikzak dikişle dikiyoruz. Ve dikiş yan dikişe denk geliyor.
Tanga dikiminden sonra bir de tanga kalıbıyla modelleme yapacağım. Aynı kalıbı standart kilot kalıbıyla da yapabiliriz. Fakat ben tanga üzerinden göstereceğim. Hiçbir farkı yoktur. Kilot kalıplarının hepsinin dikimlerini birbirine uyarlayabilirsiniz. Model 2'ye başlayalım. Arka kalıbı kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi benim güpürüm çok geniş olmadığı için arkayı tamamen dantel yapamıyorum. O nedenle arkada üçgen bir detay yapmak için kalıbı üçgen şekilde katlıyorum. İsterseniz bunu kalıbı başka şekilde de katlayabilir. Daha farklı formlar verebilirsiniz. Bu video fikir olması açısından size yardımcı olacaktır. Katladığım yeri ve arka ortadaki kumaş katını dikiş paylı kesiyorum. Diğer iki kenarı dikiş paysız kesiyorum. Yarım santim dikiş payı verdim. Benim için yeterli. Bu kısımları overlockla ya da zikzak dikişle dikebilirsiniz. Overlock'la çok daha düzgün, güzel olur. İlk danteli kestikten sonra ikinci danteli tam tersine çevirip kesiyoruz. Yani simetriğini kesiyoruz. Aynı şekilde keserseniz birbirinin aynısı iki tane kumaşınız olur. Birini birinin üstüne çevirip kesin. Kumaş katı olan yeri iğneliyorum ve açtığım zaman kilodun arka kısmını bu şekilde görebilirsiniz. Maviyle çizdiğim şekilde kesmek için güpürün biraz daha kalın olması gerekirdi. Bendeki 15 santimlik güpürle bu şekilde model verebiliyoruz. İsterseniz ön bedende de üçgen şekilde modelleme yapabilirsiniz. Fakat ben ön bedeni bütün halde dikeceğim. Üstten güpürle süslemesini yapacağım. Ön bedeni de kumaş katında yerleştirip keseceğim. Bu üçgen kısmı da yine aynı şekilde penyeden keseceğim. Kumaş katında yerleştirdiğim ön bedenin kesimini yapıyorum. Sonrasında A kısmının kesimini yapıyorum. Ve üçgen kısmının kesimini yapıyorum. Üçgen kısımda yine bakın katladığım yerden dikiş paylı kesiyorum ki orayı birbirine diktiğimde kalıpta bir bozulma olmasın. Geri kalan yerleri dikiş paysız kesiyorum. Arka üçgen parçam hazır. Dantelle birleştireceğim. Dantelin de kumaş katını iğnelemiştim. Bu şekilde birleştireceğim. Bu birleştirmede öncelikle güpürü birleşim yerini dikiyoruz. Bakın zikzakla diktim. Sürflesini de zikzakla yaptım. Bu şekilde oldu. Üçgen kısmı bu şekilde yerleştirip yüzü dantelin yüzüne gelecek şekilde yerleştirip dikişin biteceği yere bir nokta koyuyorum. Öncelikle mavi noktaya kadar dikip sonrasında iğne batıkken kumaşı öbür tarafa alıp diğer kenarın dikimini yapıyoruz ve fazla dikiş payını kesiyoruz. Bu dikişte zorlanabilirsiniz. Zikzak dikişte dikeceksiniz çünkü. Zikzağı en küçük adım genişliğine alıp küçük minik zikzaklar şeklinde dikerseniz burayı çok rahatlıkla dikebilirsiniz. Arka bedenin dikimini tamamladık. Ön beden dikimine geçelim. Ön beden kalıbında istediğiniz yerleri güpürle süsleyebilirsiniz. Bakın burada ben yan taraflara ve ön alt tarafa güpür ekleyeceğim. İsterseniz böyle farklı renkte bir güpür ekleyebilirsiniz. Köşeleri üçgen şekilde yerleştirebilirsiniz. Ortaya düz şekilde. Yani bu tamamen sizin nasıl bir tasarım istediğinize bağlı olarak değişir. Ben yanlara bu şekilde üçgen parçalar yerleştireceğim. Bir parçanın kesimini yaptıktan sonra bakın yüzleri yukarı bakacak. Çünkü biz bu güpürü olduğu gibi ön bedenin üstüne dikeceğiz. O nedenle simetrik kesmeye dikkat edin. Aynı parçadan iki tane kesersiniz. Birinin düzü, birinin tersi yukarı bakar. Güpürü güpüre, yüzü yüzünde yerleştirin ya da tersi tersinde yerleştirin kesim yaparken. Yanlara yerleştiriyorum güpürleri ve yanlarda bu şekilde bir dikim yapacağım. Bunu dikerken de yine zikzak dikişle dikiyoruz yavaş yavaş. Hiçbir yerde düz dikiş kullanmıyoruz. Çünkü bir esneme sırasında düz dikiş patlayabilir. Düz dikişin patlamaması için tüm dikişleri zikzak dikişle yapıyoruz. Ön ortada da ufak bir detay eklemek istiyorum. Bunu ekleme sebebim iç ağ kısmını zikzak dikişle dikebilirsiniz demiştim. İç ağı zikzakla dikeceğim. Üstüne güpür koyduğumda hem de güpürü tutturmuş olacağım bu dikişle. Ben bunu göstermek istiyorum size. Bakın bu şekilde yerleştirdim ağ parçasını. Üstüne güpürü yerleştiriyorum. Güpürü kenara alayım. Kenardan kesimi yapıyorum. Tek zikzak dikeceğim güpürün bittiği yere.
Hem A parçasını hem güpürü dikmiş olacağım. Hem de önde bir model yapmış olacağım. Modellemiş olacağız kalıbı. Bu şekilde kestikten sonra iğneliyorum. Bakın arkadan bu şekilde görünecek. Ben bunu tek bir seferde zikzakla dikeceğim. Hem arkadaki güpürü hem iç ağ kısmını tutturmuş olacağım. Dikince bu şekilde görünür. Yandaki güpürleri de aynı şekilde zikzaklı diktim. Sadece güpürün içte kalan kısımlarını dikiyorum. Kenarları dikmiyoruz şimdilik. Ön parça ve arka parçayı önüme aldığımda ağı ve ön parçayı birbirinden ayırıyorum. Arkayı ağ ve ön parça arasında bırakarak dikeceğim. Tangada anlattığım gibi. Ön ve arkayı birleştiriyorum önce normal bir şekilde yüzünde. A kısmını birleştirmek için tüm kilodu ortaya alıp ağı alttan geçirip öbür taraftan iğneliyorum. Bunu aynı şekilde standart kilot dikiminde de göstermiştim. Ana kumaşı ortaya alıp A ve ön bedeni yanlara alıyoruz. Bu şekilde temiz bir dikiş sağlayacağız. Gösterilen yerden zikzak dikiyoruz. Çevirdiğimizde temiz bir dikiş olmuş oluyor. İç ağ kısmını 4 milim kadar içeride bırakmamızın sebebi de en son lastiği dikip katladığımızda orada fazla payı varsa ya da iç ağ kısmı da ağ kısmı kadar genişse potluk oluşabiliyor. O nedenle yarım santim 4 milim kadar daha kısa kesilir ağ kısımları. Potluk oluşmasın, rahatsız etmesin diye. Şimdi ön beden tarafına lastik dikimi yapacağız. Lastik dikimi için bu şekilde tek tarafı detaylı bir lastik kullanacağım. Lastiği kumaşıma yüzünde lastiğin detaylı kısmı içe gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu kenarı ölçüyorum. 0.9 ile çarpıp lastiğimi de ona göre kesiyorum. Bunu dikerken profesyonel olanlar lastiği hafif hafif çekerek iç çamaşır dikimi yapıyor. İleride bu şekilde de dikebilirsiniz. Her seferinde ölçmenize gerek yok. Şimdi bu lastiği buraya zikzak dikişle dikeceğim. Böyle güpürlü kilotlar dikerken ne kadar yumuşak lastik kullanırsanız o kadar rahat edersiniz. Lastiğiniz ne kadar sertse o kadar sizi rahatsız edecektir. Bakın bir tarafın zikzak dikimini yaptıktan sonra böyle görünür. Tek taraflı lastik dikimlerinde hepsinde aynı şekildedir. İlk zikzağı diktikten sonra kumaşın fazla dikiş paylarını kesmeli ve atmalısınız. Bunu da çevirip tekrar üstten zikzak diktiğinizde potluk oluşturur. Her seferinde fazla dikiş payını bu şekilde kesip atın. Kesim yaptıktan sonra bu şekilde içine doğru çevirip üstten düz yüzünden zikzak dikerek lastik dikimini tamamlıyoruz. Dikilince de bu şekilde görünür. Sonrasında yan dikişlerini dikeceğiz. Yine aynı şekilde önce zikzakla dikeceğiz. Sonra dikiş payının sürfilesini de zikzakla yapacağız. Yan dikişleri dikince de bu şekilde görünecek. Esneyen kumaş kullanırsanız ve tüm dikişlerde zikzak dikişle dikerseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Çok uzun süre giyebilirsiniz. Gayet de sağlam olur. Yan dikişlerinde, bağlantı dikişlerinde overlockla dikebilirsiniz. O da çok güzel olur. Çok sağlam olur. Bir tek bel dikişi kaldı. Bel dikişini de aynı şekilde ölçüp 0.9 ile çarpacağız ve kilodun dikimini tamamlayacağız. Bel dikişinde bu sefer katlanabilir
Dikimini de tamamladık. Bu kilodu da hem standart kilot kalıbınızla hem de tanga kalıbınızla dikebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım anlatabilmişimdir. Kalıbı diken1.com web sitemden edinebilirsiniz. Linkini aşağıya açıklamalar kısmına bıraktım. Keyifli dikişler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.